Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çok az bir malzemeyle kıyır kıyır asla bayatlamayan nefis bir kurabiye tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 150 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı yoğurma kasemize alalım. Margarin de kullanabilirsiniz veya yarı tereyağı yarı margarin de yapabilirsiniz. Yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya şekeri ve 2 su bardağı unu ekleyerek güzelce yoğuralım. Ama unu dikkatli ekleyin. Hani böyle bırakın kenara bir yemek kaşığı kadarını. İsterseniz ilave edebilirsiniz. Çünkü margarinle tereyağı farklı bir şekilde unu alıyor. Hemen bu şekilde yoğurdum. Bende 2 su bardağı un tam denk düştü. Bakın sevgili arkadaşlarım. Orta yumuşaklıkta elimize asla yapışmayan, çok da kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Ve şekil vermeye başlayabiliriz. Kurabiyemizi hiç zorlanmadan böyle çok şipşak, çok pratik bir şekilde şekil vereceğiz. Olduğu gibi yoğurduğumuz tüm hamuru çok az un serptiğimiz tezgaha alıp elimizde güzelce düzeltelim. Bu arada ben bugün sizlere bu kurabiye videosunda böyle biraz güzel, farklı işinize yarayacak fikirleri de veriyorum. O yüzden elinizden geldiğince atlamadan izlerseniz o faydalı fikirlerden de faydalanmış olursunuz. Sadece elimle düzelttim. Arzu ederseniz oklavayla da açabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hiç gerek yok. Şekil vermek için 1 su bardağı kullanacağız. Bu su bardağının ağzının büyüklüğü tamamen size kalmıştır. Bakın, ben oldukça geniş ağızlı bir su bardağı kullanıyorum ki kurabiyeler böyle kocaman aylar şeklinde olsun diye. Ne kadar büyük durursa kurabiye masada o kadar havalı duruyor. Ama tabii ki bir çay bardağıyla da yapıp minik minik kahve yanına servis edebileceğiniz kurabiyeler de olur. Yani bu tamamen size kalmıştır. Bakın ne kadar güzel bir ay şeklinde çıkarıyoruz. Aslında bu şekli vermeniz için bir ay kurabiye formu gerekli ama hiç gerek yok. 1 su bardağı bu işi görüyor. Hatta minik minik yapmıştım ben bir defasında. Türk kahve fincanıyla yapmıştım. Minicik minicik bayağı bir çıktı zaten. Onu da böyle kahve yanında servis edip bir lokmalık, o da fikir olarak aklınızda kalsın. Tüm hamuru yaptım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Burada da size bu artan, kestikten sonraki hamuru nasıl yaptığımı hiç atlamadan gösteriyorum. Çünkü civcivler var. Onlar bazen böyle minik detaylar onların çok işine yarıyor ama kıdemli ablalar bunu biliyordur zaten. Yine elimle şöyle bir yoğurdum. Çünkü hamur tezgaha serdiğinizde biraz sertleşir. Biraz da un gördüğü için sertleşebilir. Elinizin sıcağıyla yoğurun. Yani eliniz sıcak olduğu için tereyağı veya margariniz yumuşak eriyecektir ve tekrar eski kıvamına kolaylıkla gelir. Sadece görmüş olduğunuz şu minicik hamur kaldı. Onu da yine elimle toparladım, şekil vererek bitirdim. Bu arada tariflerimi her ne kadar daha sık aralıklarla vereyim de desem sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ben 3 kızım var, 2 torunum var, Almanya'dayım, Türkiye'deyim. Biraz önceliğim her zaman ailem, torunlarım, kızlarım. İşte o yüzden bazen bu gidiş gelişlerim çok olunca tariflerimi biraz gecikmeli olarak veriyorum. Bunun için sizden özür dileyerek anlayışınızı bekliyorum. Ama elimden geldiğince ayda en az 3 tarif vermeye özen gösteriyorum. Hepsini bitirdik. O en son kalanı da elimle şöyle bir düzeltip tepsiye dizdim ama baktım ki tepsiye sığmayacak o. Bakın, böyle fikirleri unutmayın. Hemen onu kopardım ve elimle düzelterek, silindir yaparak tepsiye sığdırdım. Çünkü bir tepside hepsini fırın yanmışken pişirelim, 2 tepsiyle uğraşmayalım. Hem enerji tasarrufu hem de gerek yok. Şöyle yakın yakın sizlere şekil almış halini gösteriyorum. Ve kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 20-25 dakika pişmeye gönderiyoruz. Her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun. Ve 25 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. Mis gibi de kokuyor. Hemen göstereyim sevgili arkadaşlarım. Hafif kenarları pembeleşmiş olsun ki tereyağı o lezzetini salsın. Beyaz çıkarmayın. Dekore etmek için 60 gram bitter çikolata ve 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizimiz var. Onu da şöyle kenara bıraktım. Fındık, fıstık da olur, nasıl isterseniz. Benmari usulü çikolatamızı eritelim. Yani kasemiz suya temas etmesin. Sadece buhar yöntemiyle kısık ateşte
Bu kıvama getirelim. Çok kaynar olursa çikolatanız böyle taş gibi tutar, yani yanar. Bunu da unutmayın lütfen. Ve soğumuş olan kurabiyelerimizin iki ucunu önce çikolataya, daha sonra Hindistan cevizine bulayarak telimizi alalım. Ben bitter çikolata kullandım. Tabii ki sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata ve Hindistan cevizi yok mu? Tarçınla pudra şekeri serpin. Sadece pudra şekeri serpin. O da mı yok? Sade olarak servis edin. Hiç önemli değil. Önemli olan kurabiyenizin kıvamı ve lezzetidir. Gördüğünüz gibi ne bir yayılma oldu. Kabartma tozu kullanmadık. Hemen tekrar onu vurgulamak isterim. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde yaparak bitirdim. Bu arada ben böyle bilirsiniz, bu malzemeleri yaparken o çikolata ve Hindistan cevizi bazen kalıyor. Bunlar da uzun yaptıklarım, bakın onların da iki ucuna batırıyorum. O kalanları atmıyoruz. Çünkü benim annemin bir sözü vardır. Bereket vardır her yemekte ve o bir tutamdır. O bereketin nerede olduğunu bilmeyiz. Onu da videomun sonunda göreceksiniz. Ve bütün kurabiyelerimiz bitti. Sunum için hazırladım. Şöyle sizlere yakın çekimle bir gösterip doku testine geçiyorum. Çok az bir malzemeyle sunumu da şahane olan bir kurabiye yaptık bugün. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle masaya getirin. İnanın ki hazır sanılır. O kadar güzel bir dokusu ve şekli ve kıvamı var. Ne bir yayılma var, ne bir şey, hiçbir şey yok ve ağzınızda bıraktığı, yumurta da olmadığı için o güzel tat çok şahane. Kıvamını da şöyle gördünüz. Böyle kıtır kıtır bisküvi yer gibi nefis bir kıvam oluyor. Bugün sizlere çok az bir malzemeyle bir kurabiye tarifi hazırladım. Az önce belirttiğim gibi o bereket kalıyor ya, biraz çikolatayla biraz Hindistan cevizi. Ben onu da asla atmıyorum. Sizler de hiçbir şey atmayın. En son kurabiyeyi nasıl bereket kurabiyesi yapıp onu da doku testiyle gösteriyorum. Sıkılmadan izlemek isterseniz hemen videonun akabine ekliyorum. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Tekrar yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle bereket kurabiyesiyle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.